Bel boyun fıtıkları. Bel boyun fıtıkları toplumun çoğunluğunda %20-30'una daha fazla diliminde yaşarız. Belki aktif fıtık süreçleri olabilir veya bel boyun ağrızları oluşabilir, düzleşmeler olabilir. Çoğu insanda bu süreçler hayatını ciddi derecede sıkıntıya sokacak noktaya taşınabilir. Burada yapılması gereken bel boyun fıtıklarında tabii görünen kısım önemli. Yani orada bizim deformasyonlarımız var. Kıkırdaklarda yapı bozulmaları oluşabiliyor. Bu yapı bozulmasının altındaki biz RTM sisteminde olaya bakarken sadece görünen kısmı değil, arka planda kaynak dediğimiz neden olduğuyla alakalı süreci aslında bizim ortaya koymamız ve tedavi o şekilde yönlendirmemiz gerekir. İşte bel boyun fıtıkları veya bel boyun ağrızları bozulmalarında önemli olan süreç o bel boyunla alakalı dizaynın bozulmasından kaynaklanır. Baktığımızda normalde bizim maketimizdeki şöyle bir bedenin formu vardır. Bu form bir şeye bağlı bozulabilir. Biz bu formu bozduğumuzda buna bağlı olarak oradaki diskler ve bölgesel yapılar baskıya uğradığı için onunla alakalı süreci orada koordine edemez ve bir aşama sonra fıtıklaşmalar, kıkırdak yapılarında bozulmalar, kemik yapısında yine parçalı kırıklar, minik kırıklarımız tarzı şeyler veya düzleşme süreçleri gibi arızlarımız oluşur. Biz burada yapılması gereken, çünkü burada baktığımızda bu yapıyı bu hale ne getiriyorsa onu düzeltmemiz gerekir. Genelde burada enerji merkezleri dediğimiz merkezlerimiz vardır. Bu merkezlerdeki düzensizlikler, blokajlar, işte mesane böbrek hattıyla alakalı olabilir, safra aksıyla alakalı olabilir, karaciğerle bağlantılı olabilir. Buradaki düzensizlikler bizim bahsettiğimiz daha önceki konulardaki beden aklı ve Matrix'le alakalı kurguyu etkiler. Ve beden yeni bir duruş sürecine geçiş yapar. Normal duruşumuz bu iken daha sonra yavaş yavaş şekillenmeye başlar. Bu şekillenmeyle beraber nerede yük fazlaysa o bölgede arızalar oluşmaya başlar. Siz ne kadar oradaki arızaya müdahale ederseniz edin, beden, o Matrix beden aklı o bölgeyi devamlı bu halde tuttuğu için oradaki süreç de devam edecektir. Onun için yapılması gereken burada aslında tabii ki bölgesel destekler önemlidir ama önemli olan bedenin tekrar eski haline gelişiyle alakalı süreci devreye koymak. Burada biz kaynak değerlendirmesinde altyapıyla alakalı hastanın buna sebep olabilecek neler varsa onları ortaya koyup onları düzelttiğinizde zaten beden, Matrix o formu tekrar oluşturmaya başlar. Bununla birlikte orada var olan yapı bozuklukları, işte düzleşmeler, kıkırdak yapısında bozukluklar, fıtıklaşmalar beraberinde bedenin tekrar orijinal şeklini almasıyla beraber ortadan kalkar. RTM sisteminde biz bel boyun bozukluklarına bakarken, eklem bozukluklarında aynı şekilde kaynak dediğimiz altyapı sebep olan süreci devreye koyarız tanıda ve tedavide de bunu hedefleriz. Zaten bunu çözdüğünüzde beden o kendi sürecini kendisi organize edecektir.